Hayatımda, çevremde, arkadaşlarımda, iş hayatında, çocukluğumdan beri o kadar çok fazla mağdur insan gördüm ki. İşte 40 yıl önce yaşadığı bir olayı ısıtıp ısıtıp tekrar getiren, konuşmanın, tartışmanın tam ortasında, alakasız bir şekilde konuyu bağlamdan koparıp, özellikle karşıdakiyle yaşadığı eski bir mağduriyetine sürekli atfeden, işte çocukluğumda şöyle oldu, hatırlıyor musun? Yıllar önce böyle olmuştu. Kayınvalidem bana bunu söyledi. Patronum bana böyle yapmıştı. Annem şunu dedi. Babam bunu dedi. Ben aslında çok başarılı olabilirdim ama yeni nesil çok şanslı. Veya eski nesilde her şey çok daha kolaydı. Gibi bitmek bilmeyen mağduriyetler silsilesi. Sizce insanlar bu neden yapıyorlar? Çünkü mağduriyet bir tartışmada üste çıkmanın, istediğini elde etmenin ve karşıdakini sürekli bir mahcubiyet altında bırakmanın en kestirme yoludur. Şunu çok net söyleyebiliriz. Mağdur olmak bazen kaderdir ama mağdur kalmak bir tercihtir, bir kimliktir. Ve kimlik haline gelen mağduriyet insanı yavaş yavaş güçsüzleştirir. Çünkü o mağduriyet sınırları içerisinde kalmanız gerekir. Mağduriyet pozisyonu çoğumuz için dünyanın en rahat koltuğudur. Çünkü mağdur olduğunuzda hayatın tüm yükü omuzlarınızdan kalkar. Kurban psikolojisi, victim mentality dediğimiz bu anlama gelir. Kontrol hep dışarıda, suç hep sistemde, ailede, engel hep başkasında ama sorumluluk asla bende değil. Bu çoğu zaman bilinçli yapılan bir şey de değil. İnsan beyni güvenli alanı seçer. Ama güvenli alanda ilerlemeyi durdurur. İşte burada mağdurların uyguladığı ilginç bir kavram devreye giriyor. Secondary gain, ikincil kazanç. Bir durum dışarıda bakıldığında çok böyle kötü görünür ama kötü görünen kişiye gizli bir mağduriyet sağlar. Hatta bu mağduriyetten keyif alanlar bile çıkar. İşte ailede bir baskı gördüğünde o baskıyı bir bahane olarak, bir mağduriyet olarak ömrü boyunca kullanacağı için onu yenmek yerine onu daha çok üstüne çekmeyi tercih eder. İş hayatında da böyledir. Sürekli bir mağduriyet, sürekli bir meşguliyet, sürekli bir sıkıntı içerisinde olmak, kendini o sıkıntı içerisine çekmek. Böylece ikincil bir kazanç elde ediyor. Savaşmıyor, başarılı olmuyor ama mazeretlerin arasına sığınıyor. Ve şikayet etmek kolaydır çünkü. Karar almak zordur, mücadele etmek zordur. Bunu dışarıda, esnafta, tüccarda, iş hayatında çok fazla görüyoruz. İşte bu ülkede iş olmaz. Efendim şartlar çok kötü. Biz eşit şartlarda değiliz. Bizi istemiyorlar. Destek yok. Esnaf hep ağlar, hep şikayet eder, hep bir mağdurdur bilirsiniz. İş insanlarında da çok var maalesef. Ama bakıyorsunuz aynı şartlarda, aynı ekonomide başka birisi iş yaparken birisi yapamıyor. Tabii ki bunun birçok parametresi var ve tabii ki gerçekten mağdur olma durumu çok fazla var. Ama mağduriyetin maalesef bir mazereti yok. Burada mesele ekonomi değil, pozisyon. Jung-Chul Han Yorgunluk Toplumu adlı kitabında müthiş bir saptama yapıyor. Diyor ki artık bizi dışarıdaki bir baskı değil, performans beklentisi yoruyor. Bugün modern insan hem fail hem kurban durumunda. Başarılı olmak istiyor ama yorgun. İlerlemek istiyor ama kırgın. Hem kendini sömürüyor, kendi kendini yiyor hem de bu sömürünün kurbanı olduğunu iddia ediyor. İstiyor ki kendisi olduğu yerde dursun, dünya onun düzenine uysun. Elbette çabalayan, gece gündüz tırnaklarıyla kazıyan insanlar var, yok değil ama büyük çoğunlukta şikayetin arkasına sığınarak bunu bir eylem haline getiriyor ve mağduriyeti de bir silah gibi kullanıyor. İşte hani az önce bahsettiğim sürekli mağduriyeti oynayan, mağdur olan insanların böyle cebinde silahlar vardır ve o anı beklerler. Siz bir şey söylersiniz, çok alakasız bir şekilde size onu getirir karşısına. Ama yıllar önce böyle olmuştu. Yani ne yapabiliriz bu konuyla ilgili? Bir de erdemli mağduriyet meselesi var ki bu çok tehlikeli. Çünkü mağduriyet kişiye ahlaki bir üstünlük sağlıyor burada. Ben haklıyım çünkü ben mağdurum dediğiniz an tartışılmaz ve eleştirilemez olursunuz. Ama unutmayın, haklı olmak ile güçlü olmak aynı şey değildir. Haklı olmak ile mağdur olmak aynı şey değildir. Burada korelasyon ve sebep sonuç ilişkisini birbirinden ayırmamız gerek. Bazı insanlar haklı kalabilmek için güçlü olmaktan vazgeçiyorlar. Hep mağdur olmayı tercih ediyorlar. Bunun bir ileri aşaması mastery kompleks dediğimiz şehitlik kompleksi.
En çok ben çalışıyorum. En çok ben fedakarlık yapıyorum. Saçımı süpürge ediyorum. Bu şirket için ömrümü verdim. Kimse beni anlamıyor. Bunun iş hayatında o kadar çok karşılaştık ki hepimiz. Ben 20 yıldır bu şirketteyim. Bu şirket için ömrümü verdim. Bu şirkette sana para verdi ömrüm boyunca. Bir vefa elbette ki olmalı. Kastettiğim şey bu değil ama şirkette bazen 20 sene olan insanlar aslında şirkete zarar vermişler. Bunu da çok fazla gördük. Ama burada yaşadığı süreyi çevresindekilere bir etki alanı oluşturmak için bir mağduriyet olarak kullanıyor. 20 senede nereden nereye geldin, ne yaptın? Ama mağdursun. Ben bu şirkete ömrümü verdim. Bedava vermedin ki. Hepsinde her bir gününde karşılığını aldın. Takdir edilmek, üstün görülmek ve haklı bulunmak. İşte bu mağduriyetin altında bu var. Kişi kendi ihtiyaçlarını feda ederek çevre üzerinde aslında duygusal bir diktatörlük kurar. Bakın bu o kadar fazladır ki ben çoluk çocuğumdan vazgeçtim. Ben özel hayatımdan vazgeçtim. Bıraksanız tamam okey ne istiyorsun sen? Hadi çoluk çocuğunla ilgilen deseniz ilgilenmeyecek. Hadi tamam spor yap deseniz, hadi kendinle ilgilen deseniz ilgilenmeyecek. Zaten yapamayacak. Buraya kaçıyor çünkü. Orada zaman geçirmek, o işte zaman geçirmek veya efendim işte temizlikle zaman geçirmek, işte zaman geçirmek artık her ne yapıyorsa oraya kaçtığı yer orası. Öbürünü zaten istemiyor. Ya istemiyor ya başaramayacak ya beceremeyecek. Ama burada güzel bir mağduriyet oluşturacağı zemin var. Fakat maalesef mağduriyetin piyasa karşılığı sıfırdır. Üniversite sınavına giren arkadaşlarla veya böyle iş başvurusu yapan arkadaşlarla, iş arayan, iş hayatına girmeye çalışan arkadaşlarla hep bunu konuşurum. Derim ki mağduriyetinizin piyasada bir karşılığı yok kardeşim. İşte baban seni iyi bir dershaneye götürmedi diye, göndermedi diye, ailende özel bir odan yoktu diye, efendim bilgisayara erişimin azdı diye. Bakın bunlar gerçekten doğru mağduriyetler olabilir bu arada. Mazeretler olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama bunlar var diye üniversite sınavında sana 10 puan fazla vermiyorlar. Gel bakalım buraya. He bak X kişinin özel odası vardı, çalışma şartları iyiydi, babasının durumu iyiydi, senin kötüydü. O zaman sana 10 puan verelim. Böyle bir şey yok. İş hayatında da böyle bir şey yok. Kimse sana 10 bin lira fazla maaş vermiyor. Hayat vah vah diyerek değil, ne yaptın diyerek ödül verir. Sen neyi başardın? Adil mi? Çoğu zaman adil değil. Zaten hiç kimse de hayatın adil olduğunu iddia etmiyor. Kendi mağduriyetinizin içinde böyle hapsolur kalırsanız işte Karpman'ın drama üçgeni dediği o kısır döngünün içerisine gireriz. Nedir bu kısır döngü? Burada 3 tane karakter var. Kurban, kurtarıcı ve suçlayan. Bir gün kurban oluyor bu tür insanlar, bir gün kurtarıcı oluyor, bir gün suçlayan oluyor. Ama bu üç rolün de ortak bir özelliği var. Hiçbirisi sorumluluğu tam olarak üzerine almaz. Ben zaten kurbanım. Bu işte en çok zarar gören benim. Benim ne sorumluluğum olabilir ki? Ama burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Belki senin yüzünden sen kendine zarar gördün. Veya ya ben kurtardım işte bak herkesi buradan böyle olabilirdi ama bu. Bu ancak bu şekilde olabilirdi. Özellikle savaş sonrası veya ekonomi durumlarda bunu çok fazla duyarsınız işte. Ama böyle olabilirdi. Sadece böyle başka yolu yoktu. Nasıl yok? Daha az zarar verilebilirdi veya daha güzel bir şekilde olabilirdi ama yok kurtarıcı böyledir. Veya suçlayandır. O öyle yaptı, bu böyle yaptı. Kendisi yok. Ona soran yok. Sıra ona gelmiyor. Üçünde de fark ettiyseniz bir sorumluluktan kaçınma var. Burada bazen böyle insanlar rolleri değiştire değiştire bu oyunu oynarlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hepimiz bazen mağduruz. Hepimizin hayatta mağduriyetleri var. Şartlar, ekonomi ya da sistem gerçekten çok zor olabilir. Ama sürekli mağdur pozisyonda kalmak bir tercihtir. Ve o tercih bizlerin karar alma gücünü elimizden alır. Çünkü kontrolü dışarıya verdiğimiz an aslında gücü ve sorumluluğu da dışarıya vermiş oluruz. İş dünyasında da, kişisel hayatımızda da ilerleyenler ve takılanlar arasındaki farklardan bir tanesi nerede pozisyon aldığımızdır. Şartları seçemeyebiliriz ama kendi pozisyonumuzu seçeriz. Mağduriyetten mi beslenmeyi seçiyoruz? Yoksa o görünmez ödülleri elimizin tersiyle itip şoför koltuğuna mı oturacağız? Yani hayatımızın şoför koltuğunda mıyız, yolcu koltuğunda mıyız? Buna kararı biz vereceğiz. Unutmayalım şartlar zor olabilir. Pozisyon seçimi tamamen bize aittir. Düşünmek için burada bırakıyorum. Acaba şöyle kendi kendimize bir soralım samimi bir şekilde. Mağdur muyuz, değil miyiz? Hoşça kalın.